Bir düşünün, iki ülkenin sınırı birkaç kilometre genişliğindeki bir deniz şeridinden ibaret. İki ülke NATO'nun çatısı altında sözde müttefik. Ama tüm bunlara rağmen Ege'de yapılacak tek bir hata, tek bir yanlış hamle dakikalar içinde iki ülkeyi savaşın eşiğine getirebilir. Çünkü Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim sadece bugünün meselesi değil. Yüzyıllardır biriken tarih, işgaller, savaşlar, kaybedilen topraklar ve hiç kapanmayan bir güvensizlik. Ve belki de en tehlikeli kısım şu: bu hikaye hala bitmedi. Bugün konumuz modern tarihin en karmaşık, en duygusal ve en çok katmanlı ikili ilişkilerinden biri: Türkiye ve Yunanistan. Bu gerilim sadece iki devlet arasında sıradan bir sınır tartışması değil. Tarih, kimlik, din, toprak ve asla taviz verilmeyecek bir gurur meselesi. Hazırsanız başlayalım. Her şeyin başını anlamak için 1453'e gitmemiz lazım. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi yalnızca bir şehrin el değiştirmesi değildi. Bizans İmparatorluğu'nun kesin sonu. Osmanlı'nın Balkanlar ve Doğu Akdeniz'e tam anlamıyla hakim olmasının başlangıcıydı. Yunan halkı için bu tarih yüzyıllarca unutmadıkları büyük bir travmanın simgesidir. Türk milleti içinse çağ açıp çağ kapatan tarihin en şanlı zaferlerinden biridir. İşte bu ilk kırılma noktası bile iki toplumun olaylara nasıl tamamen zıt pencerelerden baktığını çok net gösteriyor. Osmanlı çatısı altında Yunan nüfusu Rum milleti sistemi çerçevesinde din, dil ve kültür özerkliğini yıllar boyunca korudu. Ama devşirme sistemi ve vergi politikaları Yunan kolektif belleğinde zamanla büyüyen derin bir reaksiyon mirası bıraktı. 19. yüzyılın başında dengeler alt üst oldu. Yunan Bağımsızlık Savaşı başladığında silahlananlar yalnızca bağımsız bir toprak parçası için değil, kaybettikleri kimliğini diriltmek için savaşıyordu. Ve tam bu dönemde iki ülkenin gelecekteki savaşlarının fitilini ateşleyecek ideoloji doğdu: Megali idea, yani büyük fikir. Bu fikir net bir şekilde şunu söylüyordu: Antik Yunan ve Bizans'ın hükmettiği tüm toprakları tek bir çatı altında toplamak. Bu harita Anadolu'nun batı kıyılarını, İstanbul'u, hatta Karadeniz sahillerini bile kendi toprağı olarak görüyordu. İşte bu vizyon sonraki yüzyıl boyunca Yunan dış politikasının temel taşı oldu ve Türkler için haklı olarak varoluşsal bir tehdit algısı yarattı. 1830'da Yunanistan bağımsız bir devlet olarak tanındı. Ancak bu sınırlar Megali idea rüyasıyla hareket edenleri hiçbir zaman tatmin etmeyecekti. Birinci Dünya Savaşı biteli henüz birkaç ay olmuştu. Osmanlı mağlup ilan edilmiş, ordular terhis edilmiş, toprakları işgale uğramıştı. Yunanistan Başbakanı Venizelos arkasına aldığı İngiliz ve Fransız desteğiyle 100 yıllık Megali idea hayalini gerçekleştirmek için en büyük fırsatlardan biri olarak gördü. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir rıhtımına asker çıkardı. Megali idea artık kitaplardaki bir hayal olmaktan çıkmış, Türk milletinin topraklarına uzanan canlı bir savaş alanına taşınmıştı. Ancak bu topraklar esareti kabul etmezdi. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Türk Kurtuluş Savaşı her karış toprağın müdafaa edildiği eşsiz bir direnişe sahne oldu. 1922'de bozguna uğrayan Yunan kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı. 9 Eylül 1922'de Türk süvarileri İzmir'e girip şehri esaretten kurtardığında şehir kısa süre sonra devasa bir yangınla sarsıldı. Batı dünyası ve Yunan propagandası bu ağır hezimetin faturasını Türk ordusuna kesmek için yıllarca yalan haberler üretmiş olsa da tarihi gerçekler ve dönemin tarafsız yabancı raporları maskeyi tamamen düşürüyor. Anadolu içlerinde bozguna uğrayarak arkalarına bile bakmadan kaçan Yunan ordusu sadece İzmir'i değil, Manisa'dan Uşak'a kadar geçtikleri tüm şehirleri, tüm kasabaları ve köyleri planlı bir şekilde ateşe vererek ilerlemişti. İzmir'deki bu büyük yangında işgalcilerin ve yerel komitacıların arkalarına sağlam tek bir taş, lojistik bir güç bırakmamak adına uyguladıkları o hain yakıp yıkma taktiğinin ve son ve en acımasız halkasıydı. İtfaiye raporları ve askeri belgeler kadar her şey bu kundaklamanın kaçan Yunan unsurları tarafından organize edildiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.
1923'te Lozan Anlaşması imzalandı. Cephedeki askeri zafer masada tescillendi. Modern Türkiye'nin tapusu dünyaya kabul ettirildi. Anlaşmanın en stratejik ve en zorunlu maddesi ise nüfus mübadelesi oldu. Anadolu'nun topraklarında yaklaşık 1,2 milyon Ortodoks Hristiyan Rum Yunanistan'a gönderildi. Karşılığında Balkanlarda ve adalarda her türlü baskı ve zulme maruz kalan 400 bin Müslüman Türk anavatanı Türkiye'ye getirildi. Tarihin en ironik yönü ise şuydu: tek kelime Yunanca bilmeyen, özbeöz Türkçe konuşan Karamanlı ve Kapadokyalı Ortodoks cemaati Yunanistan'a gönderilirken Rum baskısı altında dilini kaybetmiş ama dinini ve Türklüğünü korumuş Müslüman Giritli Türkler anavatanına kavuştu. Bugün Yunanistan'a sürülen o Rumların torunları hala Anadolu hasreti adıyla kaybettikleri o topraklarının rüyalarını görürken Türk milleti Mavi Vatan'ın her karışında kendi öz evlatlarıyla kenetlenmeye devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilişkileri asıl dinamitleyecek kriz patladı. Kıbrıs. 1920'lerde Rumlar arasında Enosis adıyla tamamen Yunanistan'ı birleştirme hareketi hız kazandı. Bu amaca ulaşmak için kurulan terör örgütü EOKA hem İngiliz yönetimine hem de Kıbrıslı Türklere karşı silahlı saldırılar başlattı. Türkiye'nin bu ilhak planını kabul etmesi mümkün olamazdı. Çünkü Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hem adadaki soydaşlarımızın can güvenliğini ortadan kalkması hem de Türkiye'nin güneyden tamamen kuşatılması anlamına geliyordu. 1960'ta iki halkın ortaklığına dayanan bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ama Rum tarafının Enosis hayalinden vazgeçmemesi bu dengeyi son derece kırılgan bıraktı. 1974'te Atina'daki faşist junta Kıbrıs'ta darbeye zemin hazırladı ve Cumhurbaşkanı Makaryos'u devirdi. Adadaki Türklerin can güvenliği tamamen ortadan kalkmıştı. Türkiye garantörlük hakkını kullandı. 20 Temmuz 1974 sabahı Ayşe tatile çıksın parolasıyla Kıbrıs'a barış harekatı başlattı. Türk askeri adanın kuzeyinde güvenlik koridoru oluşturdu ve adanın yaklaşık %37'si Türk kontrolüne geçti. Atina'daki junta çöktü. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Türkiye için bu operasyon soydaşlarının canını kurtaran şanlı bir barış harekatıdır. Yunanistan için ise adayı ikiye bölen bir müdahaledir. Bu iki anlatı da bugün hala kapanmıyor. Kıbrıs'ın yanı sıra iki ülkenin arasındaki sıcak çatışma riskinin asıl merkezi Ege Denizi'dir. Yunanistan karasuları 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmek istiyor. Türkiye'nin duruşu net. Ege'nin bu yapısıyla böyle bir adım Ege'nin %70'ini Yunan egemenliğine sokar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995'te böyle bir hamleyi savaş sebebi saydığını ilan etti. Hava sahasında benzer bir gerilim var. Yunanistan karasuları 6 mil olmasına rağmen hava sahasının 10 mil olduğunu savunuyor. Türkiye, uluslararası hukuka uygun olarak sadece 6 mil tanıyor. Bu 4 millik tartışmalı alanda Türk ve Yunan jetleri arasında sık sık it dalaşları yaşanıyor. 1996 Kardak krizi. İki ülkeyi kelimenin tam anlamıyla savaşın eşiğine getirdi. Bir Türk kargo gemisinin karaya oturmasıyla başlayan egemenlik yarışında iki ülkenin savaş gemileri kayalıkların etrafını sardı. TürkSat komandolarının gece yarısı operasyonuyla kayalığa sızıp Türk bayrağını dikti. Bir Yunan helikopteri düştü, 3 subay hayatını kaybetti. Amerika'nın baskısıyla kriz son anda önlendi. Bugün mücadelenin en sıcak cephesi Doğu Akdeniz'in derinliklerine taşındı. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'yi dar bir deniz alanına hapsetmeye çalışıyor. Türkiye ise Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması ile kıta sahanlığı ilan etti. Abdülhamit Han, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerimiz haklarımızı korumaya devam ediyor. Ve günümüzün en hassas meselesi 152 gri ada. Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarında ismi açıkça geçmeyen, mülkiyeti hiçbir hukuki metinle Yunanistan'a devredilmemiş 152 ada.
adacık veya kayalık. Hukuken gri bölge statüsündedir. Ankara, bu alandaki egemenlik haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde tescilleyecek düzenlemeler hazırlıyor. Bu durum Atina'da büyük bir hareketliliğe neden oldu. Kartlar yeniden karılırken Ege'de parmaklar tetikten çekilmiyor. Yalnızca birkaç kilometre genişliğindeki bir deniz şeridinden ibaret bir sınır, aynı yemekleri tadan iki halk. Ama diğer tarafta yüzyıllardır birbirine radar kilidi atan savaş uçakları, fırkateynler ve 152 gri ada üzerinden tırmanan egemenlik mücadelesi. Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin bize öğrettiği en büyük ders şudur: tarih bir toplumun hafızasında öyle bir derin kökler salar ki 1922'nin hatırası da 1974'ün kırılması da bugün masaya gelen haritalarda sadece tarih kitaplarında kalan anılar değil. Bugün devletlerin dış politikasında bizzat şekillendiren canlı birer güçtür. Kalıcı bir huzurun tek yolu karşılıklı egemenlik haklarını ve uluslararası anlaşmalara sadık kalmaktır. Bu gerçek tam anlamıyla kabul edilene kadar Mavi Vatan'da hakların korunması adına gemilerimiz nöbet tutmaya devam edecektir. Şimdi söz sizde. Sizce Ege'deki bu 152 gri ada ve yeni deniz sınır tartışmaları önümüzdeki süreçte yeni bir sıcak çatışma fitilini ateşler mi? Yoksa Atina masaya oturmak zorunda mı kalacak? Fikirlerinizi yorumlarda net bir şekilde bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Bir sonraki videoda tarihin bilinmeyen başka bir perdesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.